Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün gündemimiz oldukça yoğun olacak. Bugünkü ilk konu başlığımızda malumunuz bugün sabah saatlerinde gerçekten de bizleri derinden yaralayan bir haberle güne başladık ne yazık ki. Hamas lideri İsmail Haniye İran'da uğramış olduğu saldırı sonrasında İsrail tarafından şehit edilmişti. Türkiye olarak Filistin davasında doğru düzgün iletişim kurabildiğimiz, görüşlerimizin belki de paralel olduğu tek insanı bugün ne yazık ki zalim İsrail saldırısı sonucu kaybettik, şehit oldu, mekanı cennet olsun. Bugünkü konu başlığımızda da tabii ki İsmail Haniye saldırısının detaylarını konuşacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim kıymetli dostlar. Şehit İsmail Haniye'nin suikastine ilişkin sosyal medyada bir sürü görsel, bir sürü video dolaşmakta. İşte Haniye'ye yapılan saldırı şuydu, İşte Haniye'nin binası şu şekilde vuruldu veyahut da işte Haniye'ye suikast anları bu şekildeydi diye sosyal medyada bir sürü video dolaşmakta. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki şu vakte kadar ben şu an bu videoyu ikindin saatlerinde çekmekteyim. Hiçbir şekilde İsmail Haniye'nin şehit edilişine dair bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmadı. Onu belirtmek isterim. Bu vakte kadar görmüş olduğunuz işte enkaz görüntüleridir, saldırı görüntüsü olduğu iddia edilen görüntülerin hepsi daha önce başka yerlerde çekilmiş görüntüler. Bu konuyu sizlerle paylaştıktan sonra saldırı nasıl gerçekleşti? Şimdi farklı iddialar var kıymetli dostlar. O iddialardan en güçlüsü İsrail tarafından öne sürülen iddia, deniz altından atılan seyir füzesiyle İsmail Haniye'nin konutu vuruldu ve şehit edildi. Şimdi mesela şu an İsmail Haniye'nin kalmış olduğu binanın tahmini konumu. Karşınızda görmüş olacağınız üzere konut devrim muhafızlarına ait gazilerin kaldığı bir binaymış. Yani kıymetli dostlar, arsa devrim muhafızlarına aitmiş İsmail Haniye'nin kaldığı. Askeri bölge içerisinde suikaste uğruyor. Tahran'ın dağlık bir bölgesinde kaldığı tahmin edilmekteydi. Şunu belirtmek isterim, bir başka iddiada işte tank savar füzeleriyle İsmail Haniye'nin bulunmuş olduğu binaya 2 atış yapıldı ve bizzat İsmail Haniye camdan görüldü ve tank savar füzeleri katil İsrail rejimi tarafından ateşlendi. Devamında ikinci füzeyle birlikte bina yıkıldı. İddiaları da yine basına yansıyan, yine sosyal medyada karşımıza çıkan iddialardı. Tekrar belirtiyorum, net bir görüntü elimize geçmedi. Şimdi net bir görüntü elimize geçmedi diyorum. O zaman şimdi kıymetli dostlar, iki farklı seçenek mevcut. Nasıl iki farklı seçenek? Kıymetli dostlar, ya gerçekten de İsmail Haniye devrim muhafızlarının sorumluluğu alandaki askeri bölgede kalmaktaydı ve İsmail Haniye'nin kaldığı yer askeri bölge olduğundan dolayı yıkılan binaya dair hiçbir şekilde görüntü servis edilmedi. Çünkü askerlerin görüntü alması yasaklanmıştı. Çünkü şu an karşımızda hiçbir görüntü, hiçbir eser hiçbir şekilde bulunmamakta. İkincisi ise İsmail Haniye'nin kalmış olduğu bina askeri bölgede değildi. Bildiğimiz Tahran'ın işte bir tane oteliydi. Fakat kıymetli dostlar, bu iddia mantıksız geliyor. Çünkü eğer ki böyle bir şey olsaydı, yani Tahran'dan bahsediyoruz. Tahran İran'ın başkenti. İran'ın başkentinde bir bina yıkılacak ve daha sonrasında hiçbir İranlı ya şöyle telefonu açıp o anı kaydetmez mi? Yani tabii ki de kaydeder veyahut da bu nasıl sansürlenecek? Tabii şimdi sosyal medyada şu da denildi, işte İran bilerek sansür uyguluyor falan filan, onları bir geçiniz. Yani bir şey kamuya açık bir alanda gerçekleştiyse bir olay, ona hiçbir şekilde sansür uygulayamazsınız. Adam gider Twitter'da paylaşılmıyorsa gider Telegram'dan paylaşır. Telegram'da paylaşamıyorsa WhatsApp'tan gider atar. Yani bir şekilde o görüntü yayılırdı. Görüntü hiçbir şekilde elimize ulaşmadığından dolayı büyük ihtimalle kıymetli dostlar, İsmail Haniye İran devrim muhafızlarına ait bir binada, yani normal sivillerin girmesinin yasak olduğu bir bölgede şehit edildi. Bu tabii ki de bizim çıkarımlarımız sonucunda elde etmiş olduğumuz bilgilerdi. Yine yorumlarda bu konuya dair görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Akıllara şu da geldi. İsrail bu saldırıyı neden İran'da, neden Tahran'da, İran'ın başkentine gerçekleştirdi? Özellikle de İsrail destekçisi sosyal medya hesaplarına şöyle bir göz gezdirdiğimde, İsrail'in normal şartlarda Katar'da da İsmail Haniye'ye bir suikast düzenleyebileceğini, fakat suikasti Katar'da düzenlemek yerine İran'ın bilerek seçildiği belirtilmekteydi. Şimdi diyebilirsiniz, neden İran bilerek seçildi suikaste dair? Aslında cevabı çok basit. İsrail dünyanın gözü önünde
Dün daha Mesut Pezeşkiyan'ın kabul töreni vardı. Yeni göreve gelmişti İran'ın yeni Cumhurbaşkanı. O törene dünyanın her kesiminden devlet büyüğü katıldı. Hatta Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan da o törene katılmıştı. İsmail Haniye ile o da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. Sen İran olarak dünyanın liderlerini ağırlamış olduğum günün ertesinde ben giderim canımın istediği her noktayı senin başkentine dahil olsa gider vururum mesajını açık bir şekilde verdi. Bununla mı kaldı İsrail? Hayır, tabii ki de geldiler İran'la şehit ederekten, bileceğiniz üzere İran'ın sözünün geçmiş olduğu milis kuvvetler vardır. İşte Hizbullah buna bir örnektir. Devamında İran'ın Suriye'deki, Irak'taki örgütlerini zaten hepimiz bilmekteyiz. İsrail aslında İran, Tahran'da bu saldırıyı gerçekleştirerekten İran'la milis kuvvetlerin arasını açmak istedi. Şimdi düşünsenize, İsmail Haniye evet bugün şehit edildi. İran yanlısı grupların gerek Suriye gerek Irak veyahut da Hizbullah. Şimdi İran'a ne diyecek bu grupların liderleri? Tabii ki de tahminleriniz doğru gidecek. Diyecek ki İran'a, yahu sen İsmail Haniye'yi koruyamadın. Sen bundan sonra bize bir şey desen biz senin nasıl sözünü dinleyelim? Sen başkentinde bir misafiri dahi koruyamıyorsun ki bileceğiniz üzere o milis kuvvetler veyahut da Hizbullah İsmail Haniye'yi severdi, sayardı. Yani onun bir siniriyle İran'la milis kuvvetlerinin arası açılsın diye İsrail sırf bu saldırıyı bilerek İran, Tahran'da başkentte gerçekleştirmiş olabilir. Bu saldırıyla birlikte bir gerçek de aslında gün yüzüne çıkmış oldu. Neydi o gerçek? Bundan sonraki süreçte hiçbir şekilde sadece bizim kendi diplomatlarımız, sadece kendi devlet resmi organlarımız demiyorum, bakanlarımızı falan geçtim. İran artık hiçbir ülke lideri için güvenli değildir. İran'da bir tören mi gerçekleşecek? Cumhurbaşkanını bırakın. Hamene'nin bir devir teslim töreni olsa hiçbir şekilde Türkiye'den kimsenin gitmemesi gerekmekte. Çünkü neden? Adamlar Tahran'ın göbeğinde, yani belki de şu İslam dünyasına, İslam coğrafyasında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan sonraki mevcut gündemde en çok korunması gereken kişilerden bir tanesi İsmail Haniye iken, İsmail Haniye'yi görmüş olacağınız üzere İran istihbaratı koruyamadı. Yani İran misafirlerine dahi bir şekilde güvenlik sağlayamıyor. Bu büyük bir açık. Bundan sonraki süreçte İran'a hiçbir şekilde resmi ziyaret falan düşünülemez. Demek ki bu şu anlama da geliyor. Adamlar Tahran'ın göbeğinde Haniye'yi şehit etti. İstese kıymetli dostlar sormak istiyorum. Mesut Pezeşkiyan'ın binasını veyahut da Hamene'nin binasını sizce Mossad vuramaz mı? Çünkü niye? Deniz altından füze atıyor. Bana o daha mantıklı geliyor. Gidiyor işte bir tane binayı vuruyor. Yahu o binanın 150-200 metre ötesinde iddialara göre Cumhurbaşkanlığı binası varmış İran'ın. Düşünebiliyor musunuz mevzuyu? Yani isteseler de füzeyi oraya da sallayabilirlerdi. Demek ki bu ne anlama geliyor? İsrail İran'a her gün atıp tutuyor. Devamında İran'da işte her gün İsrail atıp tutuyor ya. İsrail elinde olmasına rağmen hiçbir şekilde İran'a dokunmuyor. İran'ın Cumhurbaşkanlığını vurabilecek olsa sizce vurmaz mı? Adamların mevcut pozisyonu var ama vurmuyor. Neden? Siz aslında az buçuk şeyleri anladınız. İran'daki son kayıplara da bir dikkat çekmek isterim. Mesela İran'da bu sene içerisinde hayatını kaybedenlerin listesi. Şu an karşınızda görmüş olacağınız üzere Cumhurbaşkanından tutun, yani farklı devlet büyükleri bu sene içerisinde İran'da hayatını kaybetti. Yani bu açık bir şekilde artık İran'da hiçbir şekilde güvenli bir bölgenin bulunmadığının en büyük kanıtı. Zaten şu da akıllara geldi. Cumhurbaşkanını koruyamayan bir devlet, Cumhurbaşkanına sahip çıkamayan akıncılarımız bulmuştu, Türk siyahları bulmuştu hatırlanacağı üzere. Nasıl olacak da İran'a gelen misafirleri koruyacak? Ben onu bunu geçtim kıymetli dostlar. Bu gerçekten de artık İran'da hiçbir yer güvenlikli değil. O bir açık gerçek. Yani sadece evet biliyoruz İsrail İran'ı vurmaz. Ben de biliyorum. Mevzu ne biliyor musunuz? İsrail İran vasıtasıyla aslında temizlemek istediği kişileri temizliyor. Mevzunun bu tarafı gerçekten tehlikeli. Hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte İran'a yapılacak resmi ziyaretler, yani bir değil, iki değil, 5-10 sefer düşünülmeli. En azından benim şahsi görüşlerim bu şekilde. Ama gönlümden de şu geçmişti. Önümüzdeki dönemlerde işte hatırlanacağı üzere Mahmut Abbas'la Türkiye'nin bir gerilimi vardı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, biz Mahmut Abbas'ı meclise davet ettik. Beyefendi bize cevap vermedi. Asıl onun
onun bizden özür dilemesi gerekli demişti ve önümüzdeki günlerde Mahmut Abbas'ın meclise gelmesi beklenmekteydi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Mahmut Abbas, size yemin ediyorum, İsmail Haniye'nin şehit edilişine güya kendisi yas ilan etmiş ama en çok sevinenlerden bir tanesidir. Onu bir belirtmek isterim. İsmail Haniye de nasip olsaydı o da gelecekti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Hatta önceki yıllarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan grup toplantısına İsmail Haniye'yi davet etmişti. Şu an görüntüler karşınızda mesela. Onu bunu bilmem ama gerçekten de aslan gibi bir adamı kaybettik. Kendisinin Türkiye ile çok güzel ilişkileri vardı. Mahmut Abbas gibi birisi değildi. Onu açık bir yüreklilikle söyleyebilirim. Mekanı cennet olsun. Birisi gider, daha iyi birisi gelir demişti. Son sözleri bu olmuştu Haniye'nin. Ülkemizin ve İslam coğrafyasının Allah'ım yardımcısı olsun diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımızda hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Kıymetli dostlar, Yunan basını diyor ki Türkler Milli Muharip Uçak Kaan'daki en büyük engeli Rusya ve Çin sayesinde aştı. Hangi engelden bahsetmekteyim? Hatırlanacağı üzere Mehmet Demiroğlu geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştım. Milli Muharip Uçağın özellikle de bazı titanyum ve döküm parçalarında işte tedarik sıkıntısı yaşıyoruz demişti. Kıymetli dostlar, Yunan basının iddiasına göre Türkiye bu sıkıntıyı Rusya ve Çin aracılığıyla çözmüş. Haberimiz şu an sizlerle. Görmüş olacağınız üzere Yunan basınından Pentaposlagma diyor ki Rusya ve Çin için ilk adım Erdoğan'ın 5. nesil Kaan uçağını yapmasına yardımcı olur mu? Yunan basını haberinin detaylarında emekli bir Rus albay ve Moskova'daki Savunma Bakanlığı danışmanı Türk savaş uçağı için Putin-Erdoğan anlaşmasından bahsetmişti. Bunun nedeni F-35'ler yalnızca ABD'nin izniyle uçacağı için Türkiye'nin kaynak kodlarıdır demekteydi. Haberin detaylarına indiğimizde çokça duyurulan 5. nesil Türk uçağının inşası ve bu uçak için Rusya ve Çin'in Erdoğan'a yaptığı yardım konusunda pek çok geçmişimiz var diyordu Pentaposlagma. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Türklerin Milli Muharip Uçağın bazı tedarik parçalarında sıkıntı yaşadığı belirtilmekteydi. İddialara göre Kaan uçağının 2. ve 3. prototipleri şu anda son montaj hattında. Türklerin Rus ve Çinli dostları sayesinde titanyum perdelerle ilgili bazı küçük sorunların çözüldüğü ve Kaan'ın gelişimine devam ettiği belirtiliyor. Sonuç olarak Türk Kaan savaş uçağıyla ilgili perde arkasında Ruslar ve Çinliler arasında bir şeyler olduğu kesin ve bu da çok yakında gün yüzüne çıkacak diye Pentaposlagma haberini sonlandırmıştı. Gerçekten de çok büyük bir iddia. Titanyum perdelerle alakalı bazı tedarik sorunlarının olduğunu zaten bilmekteydik. İnşallah Yunanların bu iddiası doğrudur da Türkiye, Çin veyahut da Rusya fark etmez. Zaten aldıysak eğer anlaşmışızdır yani. Titanyum perdeleri Rusya veyahut da Çin Türkiye'ye sağlamış ve Kaan projesi 2. 3. prototip hız kesmeden devam etmekteymiş. Güzel bir haberdi. Sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun, sağlıcakla.